Taşacak bu deniz duygu yüklü bir bölümle ekranlara geldi. Reytingler yine tavan yaptı ve zirvede yerini aldı. Sosyal medya taşacak bu denizle resmen yıkıldı. Yeni bölümde herkesi şok eden gelişmeler var. Aleyna adında kızının olduğu öğrenen Adil ne yapacak? Eleni geri dönecek mi? Eleni'nin akıl almaz oyunu ne? Oruç ve Sevcan ayrılacak mı? Eleni ve Oruç arasındaki herkesi şaşırtan gelişmeler neler? Esme Şerif'ten boşanıyor mu? İlve gerçekleri Adil ve Esme'ye söyleyecek mi? Tüm sırlar açığa çıkacak mı? Koçariler ve fırtınalar arasında neler yaşanacak? Hepsi ve daha fazlası videomda olacaktır. Videoma geçmeden önce taşacak bu deniz final olmasın diyenler videoyu beğenip destek olsunlar ki senarist sesimizi duysun. Hadi videoya geçelim. Taşacak bu deniz 15.89 reyting alarak 1. sırada en çok izlenen dizi oldu. Bölüm tek kelimeyle efsaneydi. İlk olarak Adil ile başlayalım. Adil hayatının şokunu Eleni'den öğrendi. Eleni gitmeden Esme ile Adil'in Aleyna adında bir kızı olduğunu Adil'e söyledi ve bombayı patlattı. Önceki videomda bunların yaşanacağını söylemiştim. Fragmanda yayınlanan sahnede hepimiz Adil'in Esme'ye hesap sormasını beklerken Adil gidip Esme'ye sarıldı ve kızının mezarına gitmek istedi. Yeni bölümde ikilinin duygusal sahneleri olacak. Mezarlıkta geçmişe dair flashback sahneleri yayınlanacak. Adil ve Esme'nin geçmişinden kesitler paylaşılarak izleyici tatmin edilecek. Adil bu büyük gerçeği öğrendiği için Esme'ye daha çok bağlanacak ve onu korumak için canla başla çalışacak. Esme ile Adil'in bu gerçeği öğrenmesiyle birlikte Şerif'ten boşanmak için boşanma davası açacak. Yeni bölümde Adil Şerif'e hesap soracak. Çocuğun benden olduğunu bile bile nasıl Esme ile evlendin diyerek tepki gösterecek. Şerif ve Adil arasındaki hesaplaşma Esme'nin araya girmesiyle son bulacak. Ancak Koçari fırtınalara bunun hesabını sormak için konağı patlatmaya karar verecek. Şahsen Adil şu durumda ne yaparsa yapsın, hiçbirinin sesini çıkarmaması gerekiyor. Çünkü 20 yıldır kız çocuğunun olduğunu kimse Adil'e söylemedi. Üstüne bir de senaryo gereği öldüğünü öğrenince küplere bindi. O yüzden fırtına gibi esen Adil'in önünde yine Esme'den başkası durmayacak arkadaşlar. Konağı patlatmaktan vazgeçen Adil yeni planlarla fırtınaları zor durumda bırakacak. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Öte yandan Eleni'nin duygu dolu vedası herkese ağlattı. Ben bir izleyici olarak çok üzüldüm ve hüngür hüngür ağladım diyebilirim. Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman o kadar iyi oyunculuk sergiledi ki sanki oradaymışız gibi hissettirdi. O duyguları iliklerimize kadar hissettiğimizi düşünüyorum. Bu kadar kaliteli bir oyunculuk ben dizi tarihinde pek fazla görmedim. Eleni Aleyna gerçeğini Adil'e söyleyerek onu belki de hayata bağladı. Esme ve Adil arasındaki bağ artık kopmamak üzere sağlam temellerle atıldı. Peki Eleni gelecek mi? Arkadaşlar teorilerimize göre Eleni 1 ila 2 bölüm içinde yine dönüş yapacak. Gitmesinin tek sebebi anne ve babasının Adil olduğundan artık kendince emin olması. Esme'ye sarıldığı esnada Esme'nin saç tellerinden koparan Eleni bomba gibi dönüş yapacak. İşte o zamana kadar fırtınalar ve koçariler arasındaki hesaplaşmaları izleyeceğiz. Eleni'nin dönüşü bomba etkisi yaratacak. Çok heyecanlı bölümler bizleri bekliyor. Gelelim Oruç ve Sevcan olayına. Sevcan için her şey toz pembe olsa da Oruç için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Çünkü Eleni'nin gidişi onu derinden sarstı. Düğün hazırlığı yapan Oruç ve Sevcan çiftinin düğünleri olmayacak arkadaşlar. Adil ve Esme tarafından buna engel olunacak. Çünkü Eleni'nin aşk acısı çektiğini bilen Adil, geçmişte kendi yaşadıklarını Oruç ve Eleni'ye yaşatmayacak. İşte burada devreye girip Sevcan'ın Eleni'yi ittiğini Oruç'a söyleyecek. Oruç bunu duyar duymaz Sevcan'dan ayrılmak isteyecek. Teorilerimize göre kulislerde Sevcan'ın hamilelik yalanıyla Oruç'u elinde tutmak için büyük bir oyun oynayacağı söyleniyor. Tabii bu ne kadar gerçekleşir bilemeyiz. Eleni'nin Sevcan tarafından itildiğini öğrenen Oruç Eleni geldiği zaman ilk giden isim olacak ve ondan özür dileyecek. İmkansız aşkları ve sevdaları konu alan dizimizde Oruç ve Eleni aşkı uzun bir süre gerçekleşemeden inceden işlenerek devam edecek. Bu bölüm önceki bölümlere göre daha aksiyonlu ve duygusal geçecek. İzleyip göreceğiz. Peki yeni bölümde Esme Şerif'ten boşanacak mı? Esme kızlarının Eleni olduğunu öğrenene kadar bu boşanma gerçekleşmeyecek. Şerif tarafından tehdit edilen Esme Koçari'ye zarar gelmemesi için kağıt üzerinde evli kalmaya şimdilik devam edecek. Amacı Adil'i korumak. Sırf bu yüzden Şerif'in psikolojik baskılarına maruz kalacak. Son olarak İlve konusu bence dizinin en kilit konusu arkadaşlar. Şerif oğlunu aldı ve Eleni gidince İlve'ye geri vereceğini söyledi.
Şu anlık Şerif'in elindeki en büyük koz bu DNA testinin ortaya çıkmaması. O yüzden yeni bölümde de koz olarak kullanmaya devam edecek. İlve büyük bir sınav geçirecek. Ancak DNA testini İlve'nin patlama olayı belki de gündeme bomba gibi düşebilir. İlve oğlunu alamayınca Adil'e her şeyi anlatabilir. Hatta oğlunun hasretine dayanamayan İlve'nin bu gerçeği Esme'ye söylemesini bekliyorum. Yeni bölümde ortalık fena karışacak. Peki taşacak bu deniz bu sezon final mi yoksa sezon finali mi yapacak? Ratingler o kadar iyi geliyor ki şimdilik final konusu söz konusu değil arkadaşlar. Bu sezon final olmayacak. Dizimiz sosyal medyada şu an o kadar ses getiriyor ki anlatamam. Karakterlerimiz üzerinde yapılan editler, videolar inanılmaz etkileşim alıyor. Bu da dizimizin reytinglerine etki ettiği için izlenmeyi arttırıyor. Herkesi büyük bir sezon finali bekliyor arkadaşlar. Bu sırlar sezon finaline kadar yavaş yavaş açığa çıkacak. Ancak etkili bir sezon finali için o güne saklanacak çok önemli bir sır olacak. Türkiye gündemine düşecek bu sır şimdilik saklı tutuluyor. Sen Anlat Karadeniz'den sonra Karadeniz temalı en iyi dizi olarak devam eden Taşacak bu deniz izleyici tatmin etmeyi başarıyor. Çünkü oyuncularımız rollerini o kadar içten samimi ve duygulu oynuyor ki izlerken etkilenmemek mümkün değil. Ben bir erkek izleyici olarak bile uzun süre etkisinden çıkamıyorum. Demek ki bu ekip, bu oyuncular bu işi gerçekten layıkıyla yapıyorlar. Set arkasında çalışan ekipte dahil tahmin edemeyeceğiniz bir emek var. O yüzden Taşacak bu denizin uzun süre ekranlarda kalmasını çok istiyorum. Bizler fanlar olarak onları izlemeye devam edelim ki onlar da bizden güç bulup yeni bölümler çekmeye devam etsinler. Dandik dizi piyasasında böyle kaliteli yapımlara gerçekten sahip çıkmamız gerekiyor. Bizler izlemezsek hiçbiri etkileşim alamaz ve yayın hayatına devam edemez. İş böyle olunca kaliteli işleri bırakmayalım. Ulaş Tuna Aztepe ve Deniz Baysal oyunculuğunu izlemek çok zevk veriyor. Onlar da işini hakkıyla yapmaya devam ediyorlar. Yeni gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağım. Sizler de Taşacak bu deniz ile ilgili yeni olaylar, bilgiler olunca ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Unutma sen yoksan bir kişi eksiyiz. Yeni videoda görüşmek üzere.